Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda kanalımda anlatmış olduğum pileli bebek yeleği ve patik modeline uygun bandana yapımı anlatacağım. Bu şekilde üçlü bir set hazırlamış olacağız. Bir önceki videoda patiğin, ondan önceki videoda ise yeleğin yapımını anlatmıştım. Kanalımda videolar kısmında bulabilirsiniz veya videonun sonuna ekleyeceğim seti. Tıklayıp istediğiniz modeli örebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Modelde anti peeling özellikle orta kalınlıkta bebeğini kullanıyorum. Şiş numaram 3,5. Diğer modellerde olduğu gibi. 2 yumaktan yeleğimiz, patikler ve saç bandı çıkıyor. Hatta birazcık da artıyor yumaktan. Seti örmek için 2 yumak temin ederek başlayabiliriz. Şimdi şişimize 12 ilmek atıyoruz. Evet, 12 ilmek attım. Şöyle bir düğüm atıyorum. Sonda tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sıra başlarında ipimizi bu şekilde arkaya atıyoruz. Ve ilk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde ilmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz. ...12 ilmekten oluşan bu kısım bant kısmı olacak. Evet, ipimi yine arkaya attım gördüğünüz gibi ve baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırayı tamamlıyoruz. Baştaki ilmeğimizi her zaman örmeden alarak bant kısmını ilerletelim. Devam edelim. Bant kısmını ilerlettim. Bu şekilde sayacak olursak tek tek haroşa sıralarını 64 haroşa sırası ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Ve başta örmeden aldığım ilmeği bu ilmek üzerinden atlatarak bir örüp bir öncekinde atlatıp ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şimdi şu kadarcık ipimizi uzunca tutup keselim. Bununla dikiş kısmını yapacağız. İlmeklerimi kapattım. Şu şekilde ikiye katladığımızda bu sıra sayısı bir yaş için uygun oluyor. İsterseniz
siz bebeğin kafa ölçüsünü de alıp ona göre uzunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Şimdi dikiş kısmına geçelim. Karşılıklı ilmek aralarından alarak dikişimizi yapacağız. İlk önce en uçtaki bu kısma batarak buradan dikişe başlıyorum. Bu kısımdaki bu ilmeklerden aynı şekilde diğer taraftan karşılıklı batıyorum. Ve son olarak buradaki uç kısma battım. Tamamladım. İpimi çekiyorum. Hafifçe dikişimi düzeltiyorum. Sabitleme yapıyorum. Evet. Burada farklı bir karşılıklı dikiş tekniğini kullandık. Çünkü burada bir potluk olmasın, bebeği rahatsız edecek şekilde böyle düzgün bir dikiş elde ettik. Şimdi ipimi kesmiyorum. Yapacağımız orta kısımdaki modele geçiyorum. Şişimize 7 ilmek atarak başlıyoruz. Yedi ilmek attım. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu modelimizin arka kısmı olacak. 3 düz ördüm. Bir ters örüyorum. Tekrar 3 düz. Ön yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi haroşa kenarda olduğu gibi örmeden alıyorum. Sonrasında 2 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bu orta kısımdaki düz ilmekten ilmek çıkaracağız. Arka yüzde bir ters yapmıştık. Ön yüzde bir düz. Bir ördüm, doladım, 2, 3, doladım 4, 5, doladım 6, 7, doladım 8 ve bir kez daha örüyorum 9. Bir ilmekten 9 ilmek çıkardık. 3 tersimi ördüm ve sırayı tamamladım. Şimdi buradaki fiyonk veya ne dersek artık modele daha büyük olmasını istiyorsak çıkardığımız sayıyı daha fazla yapabiliriz. Arka yüze çevirdim. Şimdi bu kenarında diğer kenar gibi tırtık tırtık durmasını istiyorsak bu kez ipimizi öne alıyoruz ve ilmeğimizi yine örmeden bu şekilde aldık başta. 2 düzümüzü örüyoruz. Sonrasında çıkarmış olduğumuz bu ilmeklerin hepsini de ters örüyoruz. Dokuz ilmeği ters ördüm. Yine diğer taraftaki
3 düzümü örüyorum. Sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi yine ipimi arkaya atıp örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde ipimizi arkaya atıyoruz. Arka yüzde de ipi öne alıp örmeden alıp ilk ilmeği öyle başlıyoruz sıraya. 3 ters, sonrasında 9 düz. Dokuz düz ördüm. 3 tersimi örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. İlmek çıkardıktan sonra bu 3. sıramız. Şimdi arka yüze geçiyorum. Tekrar ipim bana doğru, ilmeğimi örmeden aldım. 2 düzümü örüyorum. Ardından 9 ters. Bu da 4. sıramız. Bu kısmı biraz ilerletelim, birkaç sıra daha. 9 ilmek çıkardığımız sıradan itibaren 12 sıra ördüm, ön yüzdeyim. İlmeklerimizi kapatmaya başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek kapatacağım. Ters ilmeğimi ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeklerimi kapatıyorum. Düz ilmeğime geçtim. Düz ilmeği de düz ördüm. İşlemi tekrarlayarak devam ediyorum. Bunu yaparken elimi ne çok gevşek ne de çok sıkı tutuyorum. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Sıranın sonunda ve tamamlamış oluyorum bu kısmı. Şimdi ipimi kesip arka kısımda gizliyorum. Diğer tarafa başlıyoruz. İpimi kesip gizledim. Şimdi diğer tarafa başlayalım. Burada 7 ilmeğimiz vardı. Bu kısımdan ipimizi sabitleyelim. Bu kısımdan ipimi sabitledim ve ilk ilmeğimi çıkardım. 7 ilmek çıkaracağız sırayla. Burada kenar kısımdaki bu ilmeklerden ilmek alacağız. Eğer zorlanır isek bir tığ yardımı ile de ilmeklerimizi alabiliriz. Ben de zorlandım. Şimdi tığ ile yapalım bu işlemi. İlmeğimizi alıyoruz ve şişimize geçiriyoruz. 7 ilmek çıkaralım. Ve 7. ilmeğimi de alıyorum. İlmeklerimi çıkardım. Şimdi arka yüzde diğer tarafta olduğu gibi 3 düz, bir de ters örüyorum. Tekrar 3 düz. Ön yüze geçtim, ipimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tersimi ördüm. Orta kısımdaki bu düz ilmekten dolayarak 9 ilmek çıkarıyorum. Dokuz ilmek çıkardım. 3 tersimi örüyorum.
düz ilmeklerimi ördüm. Çıkarmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Üç düzü örüp sırayı tamamladım. Şimdi bu kısımda da bu tarafta yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Ön yüzde bir, buradaki ilmeği çıkardığımız sırayı sayıyorum. Bir, arka yüzde de ikinci sırayı ördük. 12 sıraya tamamlayıp ilmeklerini kapatalım. Fiyonku bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki işlemi uyguladık. Şimdi orta kısma küçük bir bant öreceğiz. Sonrasında birleştirme yapacağız. Bant içinde 4 ilmek atıyoruz. Şöyle küçük bir parça başlıyoruz. 4 ilmekten oluşan. Dört ilmeğimizi haroşa örelim. 4 ilmeği 16 haroşa sırası örüp ilmeklerini kapattım. Şimdi ilk önce bu kısımda bir büzme işlemi uygulayacağız. Sonrasında diğerlerini dikmeye başlayacağız. Şöyle 3'e bölelim. Bu kısımdan iğnemi çıkardım. Ardından şöyle batıyorum ve en uçtan çıkarıyorum. Burada hafif bir büzme işlemi uyguluyorum. Sonrasında ipimi sabitliyorum. Fiyonkumuzu alıyoruz. Bu kısma sanırım bu ip yeterli olacak. Bu şekilde arka kısımda birleştirmesini yapacağız. Üzerine bu şekilde getiriyorum. Sonrasında birleştirmemi yapıyorum. Arkada bunu yaparken dilerseniz ön tarafa da çıkabilirsiniz. İlk önce bu kısmı birleştirelim. Şöyle karşılıklı alarak yine dikişin düzgün olmasına dikkat edelim. Sonrasında şöyle üst tarafa da çıkıyorum. Sıra aralarından burada sabitleme yapıyorum. Sabitleyerek dikelim. Dilerseniz bu her iki uçtan da birer bu şekilde dikiş yapabilirsiniz veya böyle de kullanabilirsiniz. Saç bandımız da tamamlandı. Setimiz üçlü olarak hazır. Video sonuna diğer modellerin videosunu da ekliyorum. Tıklayıp takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.